Bölgedeki aşırı kurt popülasyonundan dolayı şu anda hepimiz bıkmış bir şekildeyiz. Artık hani kurttan başımızı kaldıramaz hale geldik. Hiçbir başka işimizi göremiyoruz şu anda. Nereden hangi dakika hangi saniye geleceği hiç belli olmuyor. Mart 20'den sonra günümüze kadar şu anda 13-14 tane geçimiz telef oldu. Bu yavru da annesi telef olanlardan bir tanesi. Bundan 8-10 yıl önce ayda yılda bir tane denk gelirdi. Şimdi artık her gün görüyoruz. Bir de sürü halinde 2 tane, 3 tane. Her gün geçtikçe daha da çoğalıyorlar. Sürünün içinde 9 tane annesiz oğlak var. Oğlaklar hep bağırıp kalıyor. Akşam üzeri olduğunda herkes annesiyle buluşurken onlar bir kenara geçip bağıralar. Anne arıyor yani. Devlet kurdu salıyor. Kargalar kurda yardım ediyor. Drone aldığımız zaman da bozdoğanlar var burada. Onlar da dronlara saldırıyor. Onlar da drone'u düşürüyor. Yani terk etmememiz için buralara hiçbir sebep kalmadı. Hiç kimse istemiyor artık bizi burada. Bu iş meslek olarak yalnızlığı kabul eden bir meslek değil. Ömrümüzün yettiği yere kadar, gücümüzün yettiği yere kadar devam. Yan tarafımızda köy var. Köyde eve de inmeye başladılar. Adamın açık besisindeki buzağı yemişler evinin önünde, köyün içinde. Bu bir kınalı keklik yavrusu. Geçen drone uçuruyorum öğlen saat 1.30-2'de. Drone uçurduğum manzara karşısında şok oldum. 2 tane kurt, biri gırtlağından, biri kasından keçiyi yere yatırmışlar. O an için drone'a çarpma pahasına da olsa kurtların üstüne sürdüm direkt drone'u. Hani en azından keçiyi kurtarayım dedim. Nitekim kurtardık, o gün kurtardık ama sadece 3 gün sonra aynı keçiyi gene yediler. Evin önünde burada otururken köpek şurada bağlıydı bir tanesi. 2 yerden 2 tane geldiler burada. Gözümün önünde ben buradan oraya varıncaya kadar zaten cayır cayır yediler yani. Bağıttıra bağıttıra oğlağı. Ben oraya yetişinceye kadar oğlağı öldürüp yarısını yiyip ondan sonra da çıkıp gittiler buradan. Biz Türkler olarak niye kurdun bozkurt simgemiz olduğunu çok iyi şekilde anladık. Çek. Bu bir hafta önceki 10 gün 10-12 gün önceki yemiş olduğu kurdun saldırısına uğrayan keçilerin ayaklarından birkaç tanesi. Dişi köpek yavrulu olduğu için almış gelmiş ayağa. Bugün sürüyü saldık. İnşallah. Allah kurtla karşılaşmayı nasip etmesin. Ne diyelim başka yapacak diyecek olduğumuz bir şey yok. Hemen hemen her gün kayıp veriyoruz. Kurtla sıkıntımız çok büyük. Burada tek kişi kaldığımız için mecburen oğlakla gitsek keçilerle karşılaşıyor kurt. Oğlakları burada evde koyup gittiğimiz zaman oğlaklara dalma şansı yüksek oluyor. Sabahları sürüyü çıkarttığımız zaman deminki gibi köpekler önden gidiyor sürüyle. Biz oğlakların yemini, suyunu, her şeyini burada ayarlayıp verip ondan sonra keçinin yanına gidiyoruz. Kapatıp oğlakları ağla tekrar.
kurtla mücadele çok zor. Normalde bu oğlakların annesi geri dönüp gelinceye kadar bunların da bu evin çevresinde otlaması, gezmesi gerekiyor ama mecburen kapatıyoruz. Güne başladık yoğun bir tempolu bir şekilde. Şu ana kadar kurtlu görülmemiş veya duyulmamış her şeyi göreceğiz, duyacağız, anlatacağız bakalım. Türkiye'nin belki şu anda en yoğun kurt popülasyonu burada. Bir haftada 10 günde şu anda 13-15 tane keçi zayiat verdik, kaybettik. Yoğun bir şekilde de devam ediyor şu anda. Hani bir türlü önüne geçmeye bir çare, bir çözüm bulamadık biz şu anda. Arazinin elverişinden dolayı aşırı derece çoğaldı. Artık önüne geçilmez bir hal aldı şu anda yani. Ya çobancılığı vazgeçeceğiz artık. Başka da bir çare yok. Ya değil tamamen çobancılığı vazgeçeceğiz. Yani şu anki duruma göre bunun bir çaresi, çözümü yok. Şimdi sürüyü gönderdik. Sürüyle bir iz kalmadı. Saat 2-2.30'da geldi. Ben de bu. Şimdi yeni doğanlarla. Balıklarla. Saat 10.30. Emirlere kadar bunlarla zaman geçeceğiz. Al bunu. Çıkartacağız bunları dışarı. Yemleyeceğiz, sulayacağız. Hava ısınıp da gelip evin bölgesine yakınca bunlar, o zaman bunları kapatıp tekrar anneleriyle keçilerin yanına. Tamam. Gördüm. Hadi. Bakalım ömrü varsa onamlı tekesi olacak abi bunlar. Onamlı teke adayı. Yolumuz olmadığı için şu anda suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Oraslarda keçi şeytan dedikleri bir yerde doğru. Pencerenin hortumunu düşürecekler. Şimdi şurada kaldı. Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliği ile beraber aldık. 10-12 yıl projeye girdik. Onamlı keçi üzerine. Artık proje kapandığı için bitti proje yani tamamladık. Şu anda projenin çıktık. Onamlı projesiyle geldik ya. Çok yani merak ediyorduk. Onamlı geçiştirmeye devam. Proje kapanmış olsa da. Katran bunu yaptığın zaman keçinin hem iş parazını fayda oluyor. Buna bizim keçiler genelde alışık olduğu için bunu dökmedikten sonra kolay kolay suyu içmez. Bunu her zaman tekneye suyu doldurduktan sonra böyle üzerine gezdiriyorum ben damla damla, denek damlatma. Zaten gökkuşağı gibi bir renk alıyoruz. Suyu daha güzel içmesine, daha iyi içmesine sağlıyoruz. Yani ay olarak şu anda hızlı bir gelişim gösteriyor. Daha Mart, Şubat 20 olsa Şubat, Mart 20, Nisan 20, Mayıs 20, Haziran 4 aylık olarak. Irkının gereği yani. Konumlu kişinin zaten büyük bir ırk. Normal keçi standartlarının üstünde bir ırk bu ırk. İçeri gireceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra oğlakları yemleyeceğiz. Sabah kalktığımız zaman kahvaltıyı sağlam bir şekilde yaptığımızda keçinin arkasına gideceğiz. Sonuçta ne zaman geleceğimiz, saat kaçta geleceğimiz, hani sabah 8, öğlen 12, akşam 5 diye bir şey yok burada. Sabah çıktığın zaman ama 2'de gelirsin ama 3'te gelirsin. Her an her şey gelebilir arazide başına. Onun için kahvaltımızı sağlam bir şekilde yapıp karnımızı doyurup Bismillahirrahmanirrahim.
Oğlaklarımızı bunu yedirelim. Yolculuk başlasın. Araziye keçinin yanına çıkalım bir an önce. 3,5-4 kilometre gitmiştir şu anda sürü. Keçiyle köpeklerle beraber birlikte. Şimdi gidelim. Vurdun gelme saatleri sabahleyin çok büyük tehlike olmuyor. Artık bu kurtlar da değişti. Her şeyin değiştiği gibi. Önceden eski sabahleyin serinde gelirdi. Şimdi öğlenden sonra sıcakta geliyor. Saat 3,5-4. Sürüyle bir defa gidip gelip köpeklerin neşesi şeyi gidince, yani tamamen yorulunca o saatten sonra o da saldırıya geçiyor. Geldin demedim. Burayı kenarına taşla çevirerek abi yıpranmış yıkılmış ama varmış. Abi şimdi artık kullanılmıyor bunlar. Solup soluğa geçen bir yolculuk. Aşağı yukarı yolun hemen hemen 2,5-3 kilometresini bitirdik. Daha sürü yok şu anda. Daha da yukarı çıkmış bugün. Rüzgara göre hareket ediyor. Buluncaya kadar yola devam. Yola gideceğiz. Yanına vardığımız zaten köpekler içindedir. Sağ salim buradan toparlayıp yatağa yaklaşınca sürüyü burada bırakacağız. Tekrar keçinin önünden yalnız olduğumuz için eve ineceğiz. Oğlakları kapatacağız. Dışarıda kaldı oğlaklar. Gelecek keçi suyunu içecek, biraz dinlenecek, ondan sonra emzirmeye falan işte geçeceğiz. Bu iş meslek olarak yalnızlığı kabul eden bir meslek değil. İlla ki yardımcım olması gerekiyor. Yalnız olduğum zaman hem o tarafa hem o tarafa biz koşturmak zorunda kalıyoruz. Ki bu da zor bir iş. Hani orada evde bir insan olmuş olsa yalnız yapılacak bir iş değil. Sen buradan varıncaya kadar en azından bir sofranın hazırlar, ne bileyim hani oğlakları kapatır. İçeri. Koştur koştur gitmek zorunda, koştur koştur gelmek zorunda kalmayız en azından. Gönül vermişiz, sevda işi. Yani malın var, derdi var diyorlar ya bir yerde. Biraz öyle, biraz da gönülden yaptığını sevdiğin için o namlu geçişi artık bizim için bir vazgeçilmez oldu. Ömrümüzün yettiği yere kadar, gücümüzün yettiği yere kadar devam. Bir buçuk saatin sonunda keçiyi bulduk. Ama ikiye ayrılmış. Birazı burada. Birazı ileride karşı tarafta. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Buradakiler bizden önce eve dönmesin diye. Eve dönerse oğlaklar dışarıda kaldığı için oğlak toplar gider. Suyunu içemez düzgün. Sürünün yanına geldik. Bir parçasının yanına. İki gözümüz. Macar dişimiz. Yavru da olsa. Ne oldu aylık yavru? 3,5 aylık. Kızım. Aferin kızım. Aferin.
göstereyim. Köpeklerimiz de ikiye bölünmüşler, sürüyle birlikte büyük ihtimalle. Diğer kısmı öbür tarafta. Bununla erkeğin biri bu üstte gelmiş, kuşu yanlarına. Drone'la diğer bölüye müdahale edip onu da bu tarafa getirip sürüyü tamamen birleştirip oradan eve doğru ağır ağır ot atarak saat 1.30-2'ye doğru ineceğiz. Ses. Evet. Önümüzde şansımıza keklik yavrusu çıktı. Biz onun her zaman hareketini bildiğimiz için bir tanesini bir saniyelik yakaladık. Gerisini geri tekrar bırakacağız ama. Evet, tekrar yakaladık. Bu bir kınalı keklik yavrusu. Saldığımız anda uçuyor, tekrar yakalamak mümkün olmuyor. Diğer kardeşleri hep şuraya kekiklerin içine, taşların altına dağıldı. Birazdan biz buradan gidince anası gelip tekrar hepsini toplayıp şu şekilde bir minnacık kınalı keklik yavrusu götürüyor. Şöyle. Bu doğanın güzelliklerini korumak amaçlı elimizden geldiğince zaten hiçbir şekilde olduğumuz yerde zarar verme taraftarı değiliz. Bunu da tekrar diğer kardeşleri şurada kekiklerin otların arasında karıştı. Bunu da doğaya güzel bir şekilde bırakıyoruz şimdi. Annesi gelip zaten birazdan bunları tekrardan toparlayacaktır. Şöyle. Bitti. Bu da güzel bir an olarak burada kalsın. Sürüyü tamamen toparladık. Eve dönüş yolculuğu başladı. Bu bizi bayağı bir yorucu geçti ama normalde drone vardı. Drone'u toparlıyorduk. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı kaza geçirdi drone. Bir defa normal kuş çarptı, drone'a düştü. Tamir ettirdik. Tekrar getirdik, kullanmaya başladık. Bu sefer de Bozdoğan gibi, Şahin gibi olan kuşlar saldırdı drone'a. Konum olarak düştüğü konumu çok aradık. Arkadaşlar da yardımcı olsun, sağ olsunlar. Çoban arkadaşları çağırdım. 3 yerden 4 yerden araya drone'u bulamadık. Drone'umuz da gitti. Sanki sağ kolumuz gitmiş gibi oldu. Artık daha yorucu günleri bizi bekliyor bu saatten sonra. Hani kurtlara karşı olsun, sürüyü toparlamamızda olsun. Çok büyük yardımı, faydası vardı drone'un bana. 2 kişiden tek kişi, zaten tek kişiydik. Drone'da 2 kişiydik. Drone'da gidince daha da tek kişi kaldık. Bakalım artık nasıl olacak, ne olacak. Drone'u düşürünce daha da durum sıkıntı oldu. Şimdi herhangi bir kurt saldırısında sürüye ani bir müdahale etme durumumuz kalmadı. Drone'la 5-6 tane
ayrı ayrı kurt videosu. Hatta bir defasında keçiye saldırdıklarında keçiyi kurtardık. Bıraktırdık onunla. Üzerine sürerek kurdum. Olmasa iyiydi ama oldu, yapacak bir şey yok. Araya bulamadık. Son gösterdiği konumda kesinlikle 50-60 metre çevresini 3-4 yerden aradığımız halde bulamadık. Yürüyerek, koşarak zor şartlar altında hayvancılığı devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi buradan sürü artık tamamen evden görebileceğimiz bir konuma geldiği için, çok fazla bir risk kalmadığı için, köpekler de burada olduğu için tekrardan buradan malzemelerimizi toparlayıp bir bismillah çekip eve inip oğlaklarla kapatıp bir öğlen molası vermeye hazırız artık. Buradan bir daha tekrardan bismillah diyeyim, uğrayalım bakalım. Hadi eve. Şu anda daha annelerin yanı için. Hadi bakalım. İçeri. Gel. Gel. Aferin kızım. Oradan bir de ayağını tellerin arasına geçir, ayağını kızır. Bu maceramızın da öğlene kadar olan kısmını sağ salim bitirdik, tamamladık. Şimdi bunları yatışa biz de sürü zaten gelmek üzere. 10-15 dakikaya 20 dakikaya buraya eve iner. Şurada eve inince ona bir su döküp su verip sulayıp 1 saat 2 saatte artık biz istirahat edeceğiz. Gel. Gel.
İsmim Davut, soy ismim Çay. Antalya'nın Elmalı ilçesinde Bozüyük mahallesinde honamlık keçi yetiştiriciliğiyle uğraşıyoruz. Bölgedeki aşırı kurt popülasyonundan dolayı şu anda köy halinde. 16-17 arkadaş, çoban, herkes, hepimiz bıkmış bir şekildeyiz. Şu anda aşırı derece artışa geçti. Son 2 yıldır çok fazla. Artık hani kurttan başımızı kaldıramaz hale geldik. Hiçbir başka işimizi göremiyoruz şu anda. Hani bir çarşıdır, pazardır, sosyal hayatımız tamamen bitti. Hiçbir yaşantı şeyimiz kalmadı. Şu anda tamamen kurtların üzerinde. Bu gördüğümüz oğlan da annesini 10 gün önce, 15 gün önce kaybettik, yedirdik. Alt tarafta hemen böyle akşam üzeri, gün batımına yakın köpekler tamamen evin yanına gelip yattığı zaman nereden, hangi dakika, hangi saniye geleceği hiç belli olmuyor. Bölgede göründüğü üzere zaten hani hiçbir şekilde kolay ulaşım yok. Tamamen insan gücüyle, ayakla gidip geldiğimiz için her yere bir attır, eşektir dahi hiç şey yapmıyor. Gitmiyor yani arazide. Ondan dolayı sadece görüyorum uzaktan köpeklerin havlama sesiyle vardığında zaten iş işten geçmiş oluyor, bitmiş oluyor tamamen. Mart 20'den sonra günümüze kadar şu anda 13-14 tane geçimiz telef oldu. Bu yavru da annesi telef olanlardan bir tanesi. Şu anda tamamen bizim bakımımıza muhtaç kaldı artık. Diğer yavrular da annesiyle geldiği zaman bu insana sığınıyor. Herhangi bir diğer keçiden süt emme gibi bir olasılığı, şansı olmadığı için tamamen bakıma muhtaç. Yeme de daha yeni düştü. Yem yemeye başladığı için bir parça da olsa kendini kurtarmayı başardı. Dediğim gibi diğer yavrulara bakıldığı zaman bu çok cılız ve çelimsiz kaldı onların yanında. Bundan 8-10 yıl önce ayda yılda bir tane denk gelirdi. Şimdi artık her gün görüyoruz. Bir de sürü halinde 2 tane, 3 tane. Her gün geçtikçe daha da çoğalıyorlar. Bilmiyorum yani yetkililerden bir yardım bekliyoruz. O konuda hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Salarken salıyorlar ama domuzları yesin diye salıyoruz diyorlar. Domuzla hiçbir alakası olmuyor ama normalde gelip buraya keçilere saldırıyorlar sürekli olarak. Yani bir çare yok şu anda. Tamamen bıktık. Artık küçükbaş hayvancılık köyde tükenmek üzere. Millet şu anda kurttan korktuğu için sabah konuşuyoruz arkadaşlarla. O ben satacağım, o ben satacağım, o ben satacağım, o ben satacağım diyor sürüyü. Hani olmaz bu şekilde diyor. Zaten arazimiz çok zor şartlar altında yaptığımız için, akarsuyumuz falan olmadığı için taşıma suyla yapıyoruz zaten keçiciliği. Arkamda da tankerler, su tankeri duruyor zaten. Hani yıllık maliyetimiz çok fazla, çok aşırı. Kış ayı geldiği zaman şu 150 keçiye ben 1000 tane yonca yediriyorum yıllık kış ayında. Bunun yanında 20-25 ton arpa veriyorum. Zaten kazandığın kaç kuruş ki hani yapacaksın bu işin arkasını getireceksin. Senelik 15-20 tane de kurda kaptırdığın zaman bana sadece rezilliği kalıyor yani başka hiçbir şey kalmıyor. Ama kurt sorunumuz yok, önceden böyle değildi. Önceden yine ekmek bırakıyordu. Şu anda tamamen zarara döndü. Bilmiyorum artık nasıl olur, ne olur. Ya yıl bazına vurduğum zaman benden 3 yiyorsa arkadaştan 5 yiyor. Yani bir benden 12-13 tane, 15 tane, 17 tane yediği zaman oluyor. Geçen yıl ortalık çok kuraklıktı. Yaylım yoktu, sürü durmuyordu hiç. O yıl çok yedirdik. Yıl bazında, 2024 yıl bazında hemen hemen belki bir 25-30 tane keçi yedirdik. Yani önüne geçme şansımız yok. Arazi tamamen kurda uygun olduğu için, yüksek orman, pinar ormanları çok fazla büyüdüğü için içine girip bekliyor. Yapacağın hiçbir şey yok. Drone'la takip edebilirsek elimizden geldiği kadar drone'la takip ediyoruz. Drone'la takip edemediğimiz zaman da zaten biz oraya vardığımızda iş işten geçmiş oluyor. Sadece bir kafatası veya da zincir kemiği kalmış oluyor. Başka bir şey kalmıyor yani geri. Sürünün içinde 9 tane annesiz oğlak var. Oğlaklar hep bağırıp kalıyor. Akşam üzeri olduğunda herkes annesiyle buluşurken onlar bir kenara geçip bağıra bağıra anne arıyor yani. Bu sabahki gittiğimiz yerde arazinin şu dağın hemen 1,5-2 kilometre ilerisinde. Geçen drone uçuruyorum öğlen saat 1,5-2'de. Sürü buradan çıktı. Ben de yemeğimi yedim arkasından uğrayacağım. Hani nereye kadar vardı, nereye kadar gitti, bizden ne kadar uzaklaştı diye drone uçurdum. Drone uçurduğum manzara karşısında şok oldum. Drone'a keçilerin bu tarafa doğru aniden koşmaya başladığını gördüm. Drone'u tam odaklayıp yakınlaştığımda 2 tane kurt, biri gırtlağından biri kasından keçiyi yere yatırmışlar. O an için drone'a çarpma pahasına da olsa kurtların üstüne sürdüm direkt drone'u. Hani en azından keçiyi kurtarayım dedim. Nitekim kurtardık, o gün kurtardık ama sadece 3 gün sonra aynı keçiyi gene yediler. Değişen bir şey olmadı. Çarpsaymışız drone gidecekmiş elimizden tamamen. Artık drone'un sesine de alıştı, drone'dan da kaçmıyor. Resmen adam karşısına geçip drone'a poz veriyor. Res çekiyor. Yapabileceğiniz bir şey varsa gelin dermişçesine. Bilmiyorum artık da büyük bir ihtimalle de onlar bize baskın gelecek gibi sanki bu gidişle. Bizim artık onlara yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Gene bir ay önce şu hemen kuzey tarafta yedirdim bir keçi. Evin önünde burada otururken köpek şurada bağlıydı bir tanesi. Hani köpek römorkte bağlıydı. Römorku devirecek. Hiç bana mı demiyorlar. 2 yerden 2 tane geldiler burada. Gözümün önünde ben buradan oraya varıncaya kadar zaten kurtarmak amaçlı ben üzerlerine doğru koştum. Bıraksınlar keçiyi bari kurtarayım diye. Diğer köpekler keçilerin yanındayken oğlaklardan şurada cayır cayır yediler yani. Bağıttıra bağıttıra oğlağı. Ben oraya yetişinceye kadar oğlağı öldürüp yarısını yiyip ondan sonra da çıkıp gittiler buradan. Bu arazide sadece benden yese köpeklere bahane bulacağım. Ama 18 çobanın 18'inden de yiyorsa demek ki benim köpeklerimde çok da bir sıkıntı olmadığının anlamına geliyor bu. Biz Türkler olarak niye kurdun bozkurt simgemiz olduğunu çok iyi şekilde anladık. Bunu yaşayan bilir.
yaşamayana ne kadar anlatsan anlama şansı yok. Kurt karşısında çaresizsin. Elinden gelecek hiçbir şey yok. Hani parayla, pulla hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorsun hayvana. Adam geliyor, yapacak olduğunu yapıyor. Ondan sonra da basıp gidiyor. Hani diyorlar ya, kurt saldırmaya karar vermiş de ne köpeği ne çobanı sürüyü şey almaz diye. O şekilde yani. Ne sürüyü ne köpeği ne de bizi gale almıyor. Adam saldıracak olduktan sonra, karnı acıktıktan sonra istediği şekilde, istediği dakika saldırıyor her an. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. Ayrı ayrı gruplar halinde. Bir üçlü grup var, bir ikili grup var. İki tane ayrı ayrı tek var. Ama normal böyle hani küçük bir kurt değil. Eskilere dayanan bildiğimiz bozkurtlardan, kızıl kurtlardan. İnternetteki hani atıyorlar bazen, şöyle kurt çektik, böyle kurt çektik. Buradaki kurtların yanında ben onları kurt olarak görmüyorum yani. Buradakiler bayağı bir farklı. Yani üç tane, dört tane köpek zor alıp indirecek kurtlar. Bir tane, iki tane köpek zaten yanına yaklaşmıyor. Millet soruyor hani bu köpekler hiç mi çözüm yapmıyor, hiç mi çare olmuyor? Onu da denendik. Gittik Antalya, Elmalı civarında, Korkuteli civarında hani kimde nam almış böyle kurduk olmuş köpek varsa elimizden geldiğince değiştirdik, köpekleri de değiştirdik. Gittik dişi köpek aldık geldik, erkek köpek aldık geldik. Bir gün önce kurt kovmuş dişi köpeği buraya getirdik. Bir hafta sonra bu arazide sabahleyin geçiyi saldığımızda hani köpek arkasına bakmadan geldi geri. Kurtlar köpeği önüne katmış, kovalayarak getirdiler buraya. Hani ben köpeğin artık bir çözüm olmayacağını düşünüyorum. Köpekler iyi ama bir yerde bir şekilde kandırıyor köpekleri. Öğlen sıcağında, öğlenden sonra. Sabahleyin serinde pek fazla saldırıya uğramıyoruz. Niye? Köpekler uyanık duruyor o zaman. Öğlenden sonra ama canının istediği gibi. Hani benden alamazsa arkadaşlar biz böyle sıra sıra 9-10 tane çoban bir hizada altlı üstlü oturuyoruz hep beraber. Kim öğlenden sonra sürüsünün başına giderse o kaptırmıyor diğer arkadaşı. O gün diğer arkadaşı. Resmen herkesi sıraya diziyor burada şu anda. Ama bir şekilde boşluğunu yaratıp saldırıyor. Köpekleri de değiştirdik. Yani kendimiz de başında gittik. İnsan hali illa ki acıkıyorsun, susuyorsun. Eve 5 dakika geldiğin zaman sanki orada hazır bekliyormuş gibi seni takip ediyor. Gelmenle senin arkandan sürünün paldır küldür eve inmesi bir oluyor. Gidiyorsun geri, bakıyorum bir tane iki tane ölmüş. Burada 17-18 çoban arkadaşız biz. Köyümüz bayağı kalabalık. Hani tutup kaldırılıp da hepimiz bir şu adam gariban bu adama bir hayır yapalım, beşer geçi verelim buradan desek. Biri de ben istem kimse yanaşmaz doğru düzgün. Ama kurdun bize verdiği zarar şu anda sadece kendi başıma benim sürümden kalabalık yemedim dediği adamdan 15 tane yemiş zaten. En çok takip edenimizden, sürünün içinden çıkmayandan. Hani bunu hesaba kat. Aylık şurada benden Mart 20'den Haziran 20'ye kadar 14-15 tane yediyse bu yıl sadece şuradaki 4-5 ay içerisinde 8'ler onlar yese zaten bir sürü yapıyor. 250 keçilik bir sürü yapıyor. Bir tane adama resmen bir iş kuracak kadar bir sürü yapıyor yani. Ama bu şekilde bunun sonu bilmiyorum nasıl olur yani. Çok kötü bir durumdayız. Yan tarafımızdaki köylerden de anla. Önceden sabahleyin birbirimizi aradığımızda nasılsın, ne yapıyorsun, ne var ne yok diye sorardık. Şimdi bugün aradığımızda kurt bugün senin oraya mı geldi, yarın benim oraya mı geldi onu konuşuyoruz. Artık başka bir şey gündemimizde bir şey kalmadı yani. Kurt başka bir şey yok. Bugün şundan 3 tane yemiş, bugün bundan 5 tane yemiş. Bugün öğleden sonra buraya gelir. Başka bir gündemimiz kalmadı. Artık bir çözüm aramak için arkadaşlarla bir araya gelip toplantı yapıyoruz. Galiba onlar da bir toplantı yapıyor. Ertesi gün yine zarar uğrayan biz oluyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz biraz da. Şu anki verdiğimiz geçilerin hani bugünkü zarar olarak baktığımız zaman bu keçi normal sıradan küçük gıcık keçi değil yani honamlı keçi. Şu anda bunun öldüm fiyatı 18-20 bin lira. 20 bin lira üzerinden değerlendirmiş olsam 10 keçi olsa 200 bin lira para yapıyor. Yani gitti yani hiç çaresiz bir şekilde bakıyorsun arkasından yapacak olduğun hiçbir şey yok. Bir değil, iki değil, üç değil. Görüyor yaklaşamıyorsun. Arazi çok sar. Zaten sen 10 adım atıncaya kadar o gözden kayboluyor. İşini bitirmiş gidiyor oluyor. Valla elimizdekinden de oluncaya kadar kaldırıp satacağız abi vazgeçeceğiz artık yapacak bir şey yok. Buna kimse dayanamaz da katlanamaz da. Hani eski dedelerimiz, babalarımız anlatırdı. Dedemler zamanında sürü halinde gelirler evin karşısına sabahlara kadar uluşurlar falan diyorlardı. Şu anda hani o eski diye anlatılanlara dönmesine çok az kaldı. Traktör falan da olmadığı için genelde atla eşekle yolculuk yaparken buralardan adamların önüne geçiyorlarmış. 8 tane 10 tane adamları yemek için veya altındaki eşeği atı yemek için. Şu anda da tamamen o konuma dönmek üzere yani. Yoldan arabayla traktörle gidip gelmiyorsan şu anda bile hani bir insanın önüne geçme şansları yüksek artık. 3'er tane 4'er tane gezdikleri için günümüzde yani o dereceye geldi şu anda. Bir anda nasıl bu kadar kalabalıklaştılar, nasıl bu kadar çoğaldılar? Köyümüze milli parklar geldi. Kurt için bir hani ne yapabiliriz bir konuşalım çobanlarla falan. Toplantı yapıldı köyde. Onlar diyor biz salmadık. Biz diyoruz siz saldınız. Nasıl ürediğini bilen yok ama bir şekilde üredi bu. Ama hani onlar biz salmadık demeyle salmamış olmuyorlar. Saldıklarını ayan beyan açık görenler var. Eniştemler var. Onlar da yapıyor orada hayvancılıkla uğraşıyorlar. Adamın ağırına atladı, zıpladılar. İçeri girdiler yani. Adamın 45 tane keçisinden 7 tane keçi kaldı ya. Aldılar gittiler. Hani bir hafta öncesinde de bunları kafesli bir şekilde getirip saldıklarını gören adam. Boyunları çipli tasmalı şekilde saldıklarını gören adam. Hani sorsan onlar salmadı. Küçükbaş hayvancılık bu şekilde giderse bilmiyorum da hani çok uzun bir ömürlü olacağını sanmıyorum. Artık yan tarafımızda köy var. Köyde eve de inmeye başladılar. Adamın açık besisindeki buzağı yemişler evinin önünde. Köyün içinde.
Şu anda çok kötü bir durumdayız yani. Bunun kediyle, köpekle çaresi olacağını ben düşünmüyorum yani. Hiçbir köpek bu arazide çözüm olacağını düşünmüyorum. Çalı aşırı derece sık olduğu için oradaki arazide köpek çalının arasında yatarken üst taraftan gelip hani keçi koyun gibi değil, hepsi bir arada yayılmıyor. Biri o ormanın altında, biri öbürkü pinar gidinin içinde, biri üst tarafta, biri alt tarafta. Köpek orada yatarken zaten öbürkü rüzgarın tersinden gelip bir şekilde bir tane de olsa yani illaki yiyip gidiyor. Hani şimdi diyebilir millet, benim köpeğim olsa orada vermem, yedirmem. Ama burası kır arazi değil. Kır arazi olsa köpek kafayı kaldırdığı zaman atıyorum mesela 25 kilometre, 25 metrede, 25 kilometrede, 30 kilometrede kurdu gelir kokusunu alır. Burası hem dereli tepeli hem bir de aşırı derece sık orman var. Hani köpeğin burada uzaktan görüp de yanına gelinceye kadar veya sürü ürkütünceye kadar köpeğin onu fark etme şansı olmuyor zaten. Hani bir iki köpek değil. Ben belki 30 tane köpek değiştirdim. 1-2 yıl içinde. Kurtların sayısı arttıkça hani hiç mi biri iyi değildi veya hiç mi biri bilmiyordu kurdu. 2 gün önce getirdiğim 2 gün önce böyle hani videolu şekilde gördüğümüz kurdu yanındaki köpeklerle beraber kovalayan köpeği burada önüne katıp da hani köpek nereye kaçacağını şaşırıp koşarak geldiğinde eve girip kapıyı açık olsa eve girecekti köpek yani. O derece kovaladılar geldiler köpeği. Bu köpek 2 gün önce başka bir yerde kurdu kovalıyordu. Şimdi abi sabah olduğu zaman kargalar zaten otomatik ben orada bir leş olduğunu sinyalini veriyor bize. Ortak çalıştıklarının artık farkına vardık. Onu anlamamız geç olmadı. Devlet kurdu salıyor. Kargalar kurda yardım ediyor. Drone aldığımız zaman da bozdoğanlar var burada. Onlar da dronlara saldırıyor. Onlar da drone'u düşürüyor. Yani terk etmememiz için buralara hiçbir sebep kalmadı. Hiç kimse istemiyor artık bizi burada. Ormanın arasından. Artık köydeki yaşama geçiş yapacağız artık dağlarda. Bizim dağımızda bu dağda vaşak yoktu, vaşak geldi. Domuz hiç olmazdı, domuz çıktı. Keçiyi yarım işkembesini yiyip gidiyor. Kurtlar yetmiyor gibi bir de onlar çıktı. Domuzlarla ayrı mücadele ediyoruz. Vaşak oğlakları alıp gidiyor. Sabahleyin burada yani ben yalnız olduğum için önceden drone'um varken drone'u uçuruyordum. Keçi neredeyse bir şekilde hani keçiyi oradan döndürüp köpekler de içindeyse. Sabahleyin keçiyi drone'la güdüp öğlenden sonra kendim bizzat gidiyordum. O zaman zararımız fazla olmuyordu. Ama şimdi Doğan drone'u düşürdüğü için sabahleyin ister istemez keçinin nerede olduğunu göremediğim için keçiyle gidiyorum. Oraklar burada kalıyor. Bu zaman da geliyor. Hani bir tanesinin boynu yaralı oluyor. Bir tanesi kayboluyor. Oraklar. Burada. Burası tamamen boşaldığı için köpeklerin de hepsi sürüyle beraber gittiği için bu defa da vaşaklar oğlaklara saldırmaya başladı. Mecburen artık oğlakları çıkartamıyoruz dışarı. Sabah olduğu zaman oğlan yemeğini döküp kapadı bu oğlağı içeri. Ondan sonra sürünün yanına gidiyor. Sürünün yanından geliyor. İster istemez tabii hep yaya gittiğin için 6 kilometre, 7 kilometre gidip geldiğinde yemek yiyeyim, çay içeyim diye oturduğun zaman sürü hemen durmuyor. Zaten bir daha uğruyor tekrardan. Sen varıncaya kadar da bu sefer olan olmuş oluyor. Kurtlarla mücadelemiz bu şekilde geçiyor. Kargalar bir şekilde yardım ediyor zaten kurtlara. Yani sürü burada başında çoban yok gel buraya dermişçesine sürünün üzerinde dönmeye başladığı zaman doğal olarak saldırı gerçekleşecektiğini hani kurdun sürüye dalacağını fark edebiliyorum kargaların hareketinden artık. O kadar çok saldırdığı için kargalar uçmaya başladığı anda aha diyoruz biz gitti geçenin biri daha biz oraya yetişinceye kadar. Bir diğer annesi kurtuğa yat olan yavrumuz da bu. Bunu elimizde biberonla emziriyoruz. Birazdan da karnını doyuracağız zaten emzireceğiz biberonla. Bunun annesini kurtlar yediği için artık bunun annelik görevini biz yapıyoruz. Sütü biz veriyoruz biberonu buna. Doyuruyoruz. Bu da bu şekilde insana yakındı yani bizi bir anne olarak gördüğü için tamamen diğer keçilerle değil de akşama kadar bizle beraber takılıyor bu artık. Bizim önümüzde arkamızda akşama kadar bizle. İşte bu gibi 9 tane daha yavrumuz var kurda verdiğimiz. Hani bir tane yiyip gitmiş olsa gene annesini amenna. Hem sürü olarak zarara sokuyorlar hem maddi olarak zarara giriyoruz. Şimdi bu oğlakları ben dışarı çıkartamadığım zaman mecburen içeride bunlar akşama kadar aç kalacak değil. Gidiyorum tanesi 190 bin liraya 200 bin liraya yonca alıyorum. Kış ayı burada çok sert geçtiği için Aralık 20'de başlayıp Nisan 20'ye kadar annesine veriyoruz zaten. Sürekli olarak cepten yiyor yani. Bunun maliyeti artık çok fazlalaştı bizim için. Anneden vazgeçerken beraber kurttan dolayı yavruya başlıyorum mecburen takviyeye. Yem, saman, yonca. Bu defa oğlaklara vermeye başlıyoruz. Oğlaklara da başladığımız zaman bir de anneden de böyle bu şekilde zayiat verdiğimiz zaman tamamen zarara uğruyoruz artık. Çobanlığı vazgeçmemiz için herhangi bir sebep kalmadı. Artık biz de millet şehirden köye kaçıyor. Biz de herhalde şehre iş bulmaya kaçacağız artık. Yapacak bir şey kalmadı. Hani ben burada bu işi yapamıyorsam hani diyorlar ya gideceksin şehirden dağa çıkacaksın 50 keçi alacaksın 60 koyun alacaksın mis gibi hayat falan diyorlar ya hiç de öyle değil yani. Gelsinler bakalım bir denesinler bir. Biz bu şekilde bu tecrübeyle bizim önümüzde keçi kalmadı oldu. Onlar bir hafta daha herhalde tamamen sürüyü temizletir ondan sonra gerisin geri gider döner. Sevgisi de hiçbir şey değişilmiyor. Artık kurtla mücadelede kaybeden taraf biz olduk. Bu kadar zarar 3 ayda 4 ayda çok fazla benim için. Hani en azından elimizdekinden oluncaya kadar bunu satıp başka bir iş kurmayı deneyeceğiz. Seracılığa döneceğim. Köyde seracılık yaygın, popüler. Bunu verip köye gidip sera kurup oradan yolumuza devam edeceğiz artık. Yapacağımız başka hiçbir şey kalmadı.
her gün bir iki çoban böyle şekilde bu konulardan dolayı bu malcılığı vazgeçtiği sürece artık küçükbaş hayvan eti bulmak çok çok zorlaşacak. Fiyatlar artık nereye çıkar, nasıl alırlar, nasıl yerler, kim yapar bu işi bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun, yapacak bir şey yok. Yine de her şeye rağmen insanlarla uğraşmaktansa şu hayvanlarla uğraşmak bu şekilde, bunun sevgisi bizi bir şekilde bu mücadeleye zorluyor. Herkese Allah bol kazanç nasip etsin. Herkesin yardımcısı olsun. Artık akşam oldu, daha fazla bir zayiat vermeden sürüyü yavaştan içeriye kapatıp işimize bakalım. Cümleten herkes Allah'a emanet olsun. Herkese kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.